Arkadaşlar Karabük'teyiz. Çeşitli illeri ziyaret ederek yaban hayatı görüntülediğimiz projemizin yeni bölümünden herkese merhaba. Ayı bol, domuz bol, ceylan bol. Ya bu ormana çıkacak ama göremezsiniz. Burası 1994 yılında da UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiş. Gerçekten ciddi bir olay bu. Önümüze herhangi bir hayvan çıkma ihtimali çok yüksek. Gidiyor. Karaca önümüzde. Kurt. Ben böyle bir şey görmedim. Zaten aksiyon olmazsa olmaz Yaşar Bey. Ne diyorsunuz? Bizim işimiz bu. İşimiz bu. Niye aramıyorsun beni buralara geliyorsun da? Abi Bizim işimiz offroad. Daha yolun başındayız. Muazzam. Yani bana anlatsalar böyle bir yerde kamp yapacağımı inanmazdım ama Karabük'ün muhteşem doğası. arkadaşlar şu an böyle bir iz buldu. Ardından ses duydu. Ne buldu orada? Oo, her şey çıkmış. Oo. Arkadaşlar Karabük'teyiz. 81 il Yaban Hayat Challenge kapsamında çeşitli illeri ziyaret ederek yaban hayatı görüntülediğimiz projemizin yeni bölümünden herkese merhaba. Şu anda Karabük'ün Safranbolu ilçesindeyim ve burada şehir merkezinde insanlarla beraber buranın yaban hayatı hakkında konuşacağız. Sonrasında elde ettiğimiz bilgileri takip ederek yaban hayatı yerinde görmeye gideceğiz. Bakalım bu bilgiler bizi nereye sürükleyecek ve hangi hayvanları göreceğiz? Meraklı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar o kadar güzel ki şu evlerin mimari yapısı falan. Burası 1994 yılında da UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiş. Gerçekten muhteşem. Çok eski zamanlarda yaşamın olduğu, ticaretin olduğu yerler. Doğa yaban hayatı görüntülüyoruz diye tarihi de es geçmek istemeyiz tabii ki de. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizdeyiz. Biz YouTube'a video çekiyoruz. Doğayı, yaban hayatı keşfetmeye geldik. Tamam. Karabük'e ve Safranbolu'ya uğramak istedik burada da. Sizlere sormak istiyoruz. Doğa ve yaban hayatında burada nelerle karşılaşabiliriz? Ceylan çeşidi var, geyik var, susamuru var ve vaşak bu aralar görmeye başlıyoruz ama daha önceden yok. Benim gördüğüm 4 yıldır görüyorum, hatta 5 yıldır diyebilirim. Zaten tilki, çakal onlar Onlar her zaman demirbaşlarımız. Kar yağdı sanırım yükseklere. Evet. Ya kış uykusuna yatmayanlar da varmış, öyle duyuyoruz ama Evet, o yüzden önce yatmayanları yakalayabilirsiniz. önce bir yükseklere çıkacağız, sonra aşağılara bakarız. Biz şöyle bir tekrar gezelim. Çok Hoş teşekkür geldiniz ediyoruz diyoruz tekrardan. tekrardan. Hoş bulduk. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Yaban hayatını keşfederken tarihi çarşının da içerisinde yerlilerle sohbet ediyoruz. Etrafımda birçok hayvan motifi var arkadaşlar. Herkes işte geyik motifi yapmış, kurt, ayı, bu bölgede yaşayan hayvanlar olsun, farklı bölgede yaşayan hayvanlar olsun, bunların dekorasyonları için çok güzel bir şekilde işlemeler yapılmış. Bakın hemen sağ tarafımda bir geyik motifi var. Çok güzel. Ben bu tip motiflerin doğayı, hayvanları daha çok sevdireceğine inanıyorum. Küçük bir çocukken evimdeki bir kaplumbağanın, köşede duran bir fil heykellerinin bana nasıl ilham olduğunu bilen birisi olarak bu çarşıda böylesine güzel motifleri görmek beni çok mutlu etti. O yüzden şimdi daha enerjik bir şekilde yoluma devam ediyorum. Selamünaleyküm amca. Aleykümselam. Karabük'ün yaban hayatını çekiyoruz. Burada dağlarda hangi hayvanlar var? Burada dağda ayı bol, Ayı. domuz bol, ceylan bol, Ceylan dediğimiz karaca. karaca. Ben buranın çocuğuyum. Ben de o yüzden burayı tercih ettim. Benim de evim de burada. Tavşan var. Başka da yok. Beştepeler deriz biz orada sonra. Hı hı. O mühitlerde yani hani rast gelirse gelir. O Ahmet Usta dediğim ondan sonra orası Sarıçiçek Yaylası diye geçer. Bulabilmek mesela, görebilmek mesela bunlar yani. Bulacağız inşallah ya. İnşallah, inşallah. buluruz. Teşekkür ederiz. Hadi, Allah Sağ razı olasın. olsun. Kendine iyi bak. Biraz habersiz oldu ama. Aynen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Takip ediyor musunuz videoları? Ediyoruz. En sevdiğin videolar hangileri? Senin kurdun vardı herhalde. Börü. Aynen börü. Börü'yü merak ettiğin için mi bizi buldun? Bizi merak ettiğin için mi geldin? Hem size hem börüyü. Börü'yü şu an çıkartamayız. O dağları bekliyor. Burada biz hangi hayvanları görebiliriz? Senin burada duyduğun haberler bile olsa bizim için önemli. Çoğunlukla bizim yaşlarda tilki geçiyor. Tilki var. Onları görüyoruz yani. Tilki var. Başka? Başka bir şey bilgim Hiç görmedin mi hayatında? görmedim. Siz? Gördüm. Nerede gördün? Gel.
Memleketimde Nere senin memleket? Ovacık. Ovacık. Vaşak. Ne zaman? 2 hafta oluyor. Yeni gördüm daha. Yok görüldü. Başak görüldü. görüldü. Aynen. Sen hiç görmedin mi hayvan Ben buralarda? gördüm. Domuz gördüm, ayı gördüm. Ne zaman gördün en son? En son geçen sene gördüm. Nerede? Bizim köyde. Kurbanda. Kurban artıklarının kokusuna mı geldi? Evet. Her yerde olduğu gibi. Beyefendi siz? Gel. Adın ne? Adım Oğuz. Oğuz. Evet. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Senin burada yaban hayatı hakkında bildiklerini öğrenebilir miyiz? Benim de memleketim de aynı memleketiz. Ovacık. Ovacık'ta. Evet. Orada siyah bir ayı gördük yani büyük. Siyah bir ayı. Evet. Büyük bir ayı gördük. Ne zaman Bir gördün? de en son? vaşak vardı. Yani bir ay falan oluyor. Teşekkür ediyorum size. Dağlarda kar var mı? Dağlarda var sarı çiçek. Sarı Çiçek Yaylası. Evet. Güzel bir yer orası değil mi? Evet. Sarı Çiçek'e çıkacağız. Amca gitme gitme. Hızlı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba amca nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Karabüğün yaban hayatını çekeceğiz. Burada hangi hayvanlar yaşıyor daha iyi bilirsiniz. Söyler misiniz bize? Ormana gitmeniz lazım. Ormana gideceğiz zaten ama ormana gitmeden önce buranın yaban hayatını siz daha iyi biliyorsunuz. Nerelere gidelim? Vallahi genelde Sarıçiçek Yaylası, Toprak Çuma tarafı. Ayı da görürsünüz, kurt da görürsünüz, tavşan, keklik o tarafta bulursunuz yani. Peki buralarda susamuru, tars, vaşak gibi hayvanlar da var mı? Yok, onlar yok. Köpek, kedi onlar her yerde zaten. Sarıçiçeklerde dağ keçisi, ayı, domuz bol, geyik bulabilirsiniz. Tamam, teşekkür ediyoruz. Biz devam ediyoruz. Şu dayımız avcı gibi. Kamuflaj var üstünde. Selamünaleyküm. Abi nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Biz Ankara'dan geliyoruz. Belgesel çekiyoruz. Ne satıyorsun? Belgesel çekiyoruz. O ne? Karabüğün yaban hayatını çekeceğiz. Ayı, kurt, vaşak. Kamuflajı görünce dedim amcam biliyordur buranın yaban hayatını. Eskiden avcıydım da şimdi bitti. Tahmin ettim onu. Burada hangi hayvanlar var? Şimdi bitti. Burada ne var? Burada ayı var. Kurt var, karaca var. Tavşan çok az var. Ayıyı, kurdu, karacayı nerede bulabiliriz? Burada ya bu ormana çıkacak ama göremezsiniz. Biz görürüz de sen bize örnek veriyorum. Nerede çok görülüyorsa en azından öyle yardımcı olursan biz de o tarafa doğru yolumuza başlarız. Eskiden orman dağda görünürdü ama şu anda kar var. Soğukta bilemiyorum ki. Sarı çiçek diyor herkes. Sarı çiçeğe mi gidelim? Sarı- Peki ormanlık orada değil mi? Orman. Ben daha önce gitmedim oraya. Orman. O zaman oraya doğru gideceğiz. Sarı çiçekte ayı, kurt hepsi var. Başak. Vaşak. Kurt. Tilki. Çakal. Hepsi varmış ya. Yok yok. Biz o zaman sarı çiçeğe doğru gidelim artık. Ah gidiyor. Karaca önümüzde. Önümüzde. Kurt. Daha yolun başındayız. Az sonra 80 santim kar var. Şimdi sarı çiçeğe doğru yola başladık ve etraf beyaza bürünmeye başladı. Dün gece buraya kar yağmış. Daha da yükseleceğiz gibi görünüyor. Çünkü sarı çiçek yaylası Karabük'e, Safranbolu'ya göre oldukça yüksekte konumlanan bir yer. Bu yaylada birçok yaban hayvanının varlığını zaten yerel insandan da dinleyerek öğrendik. Fakat bu kar böyle devam ederse yükseklerde çok fazla hayvan olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de buraya kadar gelmişken Sarıçiçek Yaylası görülmeye değer diye düşünüyorum. Yolculuk sırasında birçok aksiyonla karşılaşabilirsiniz. Çünkü kar seviyesi, kar kalınlığı artacaktır. Kar kalınlığı arttıkça belki aracımız gitmeyebilir. Belki batarız, belki çıkarız, hiç belli olmaz. Bize Hüseyin abi eşlik edecek. Hüseyin abinin de yukarıya doğru ilerleyeceğiz. Sonrasında tabii ki de hayvanların izlerini takip edeceğiz. Gece yarısı foto kapan kurmaya çalışacağız. Şimdi aracımızla beraber ilerleyeceğiz ama ilerlemeden önce burada bir misafirim var. Kendisi bizimle iletişime geçti Instagram üzerinden ve kendisi de burada yaşadığı için bize yardımcı olabileceğini düşündük. Teşekkür ederiz. Eşlik ettin, değer kattın videomuza. Ben teşekkür ederim. Dün Sıpahi Dağı bölgesinde domuz avına gitmiştik. Köpeğimiz çok fazla ayrıldı bizden, uzağa gitti. Takip cihazına baktığımızda köpek yarım saat falan hareketsiz şekilde duruyordu. Ondan sonra biz de telefondan bakarak köpeğin olduğu yere gittik. Köpeği parçalanmış bir şekilde gördük. Bu köpek saldırması değildi. Çünkü köpek köpeği hem yemez hem de o şekilde parçalayamaz o kadar kısa sürede. Gittiğimizde köpeğin yarısı yoktu zaten. Var mı görüntüsü? Var, evet. Görüntüsü de var. Bir göstersene bakalım. Bu arada arkadaşlar yani domuz avı
Diyor kendisi yasal olarak tabii ki de Evet, şu anda tabii, domuz tabii. av mevsimi olduğu için. Evet. Şöyle gösteriyorum. Yani gerçekten ciddi bir olay bu. Anadolu'da yaşanan durumlardan bir tanesi. Bunu çok sık karşılaşıyoruz bu durumlarla. Ama şöyle söyleyeyim. Ben yorum yapayım mı? Tabii. Kurt değil. Hangi hayvan? Azılı bir yaban domuzu onu yapan. Kurt yapsa bunu bu şekilde bulma şansın yok. Sadece kafatasını bulursun. Sürü gelirse yer, sadece kafatası kalır ama bir yaban domuzu, azılı bir yaban domuzu buradan bir takarsa dişi sen Aynen. daha iyi bilirsin. Aynen. Yaralı. Benim tahminim o yönde. Tabii kurt da olabilir bilmiyorum ama şimdi kış geldi tabii. Kar yağışı da oldu. Hayvanlar aç. Tabii. Aynen. Kurtsa çok normal karşılıyorum yapmasını. Bence orada sorulması gereken soru o köpeklerin orada ne işi vardı? Tabii. Şimdi biz hayvanların yaşam alanına müdahale ettiğimiz için o da mecburen O da onun görevi. Tabii. Diyecek bir şey yok tabii ki. yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun diyelim. Sağ olun. Biz yolumuza devam edelim. Evet, hazır mısınız? Hazırız. Zorlu bir parkur olacak gibi. Güzel, zorlu ama bizim sevdiğimiz tarzdan. Her zaman. Karacaları da görürüz inşallah. Veya bir yaban domuz. Ya şu an mevsim o kadar müsait ki. İlk kardan sonra zaten her zaman yaban hayatı daha aktif olur. Bunu her zaman söylerim. Dün yağdı değil mi Ozan kar en son? Dün kar yağdıktan sonraki ilk akşamdayız aslında bugün. Dolayısıyla önümüze herhangi bir hayvan çıkma ihtimali çok yüksek. O yüzden öndeki aracın önüne geçmemiz lazım. En önden biz gidelim. Abi çekim yapıyoruz, önden gidelim biz. Başlıyor benim sevdiğim yollar. Felaket. Yolumuza devam ederken ekiple karşılaştık. Evet, tamam. Hoş geldin abi. Abi hoş bulduk. Merhaba. Ben niye aramıyorum? Nasılsınız abi? Mehmet ben. Memnun oldum Doğanay. Babanı mı arayayım ben? Sen Harun abiyi tanımıyor musun? Tanıyorum. Niye aramıyorsun beni buralara geliyorsun da? Abi Bizim işimiz offroad. Kardeşim geleceğiz ya biz Kardeşim, hoş offroad geldiniz. değil, yaban hayata geldik. Tek araba gidiyorum diyor. Yapacak bir şey. Dedik gidelim. İyi Belki yaptınız, hani teşekkür ederim. yukarıda kar çok. Hayvanları ürkütmeyelim diye ya. Bayağı ne kadar kar, Hayvanlar çok mu? yukarıda. 80 santim falan var. Biz Hayvanlar seni, nasıl yukarıda? seni hayvana götürelim. Nerede? Buralarda yok. Neredeler? Gel keçilerin olduğu yere götürelim. Sen orada hem keşif yap hem orada Tamam abi gidelim. yap. Hem gösterelim, yarın bir daha gelirsin. Düz mü gidiyoruz? Sen düz devam et ya da ben senin önüne geçeyim. Düz geçelim öyle. Hayvan falan çıkarsa çekim yapıyoruz ya. Tamam. Sen- Bak dümdüz devam et. Ben sana korna bastığım zaman yukarı döneceğiz. Tamam. Tamam mı? Tamam abi. Açıklıkta. Tamam abi. Teşekkür ederiz. İşte bu olay gerçekten çok güzel. Buradaki insanlarla denk geliyoruz. Onların yönlendirmeleri sayesinde yeni yerler keşfediyoruz. Bakalım, hayvanlar yukarıda, keçilerin olduğu yere gidelim dediler. Bunların keçi dedikleri Karaca bu arada. Karacaları görebilir miyiz bilmiyorum. Çok fazla kar var. Bu karlı ortamda hayvanlar daha çok bu köklen ağaçların, ormanların içerisine girip orada saklanırlar. O yüzden ormanların içerisine iyi bakmamız lazım. Arkadaşlar drone uçururken hemen önümüzden bir karaca atladı. Drone'la çektim bu anı. Gidiyor. Karaca önümüzde. Sola kaçtı. Durdu. İlerlesene azıcık. Orada. Nereden? Gidiyor arada. Çok güzel hayvan. Azıcık ilerlesene. Karda çok güzel çıkıyor bu arada. İnanılmaz güzeller. Drone'u uçurup arabaları çekiyordum ki buranın o güzel manzarasını gösterirken o anda aracımızın önünden karaca atladı. İyi ki en öne geçtik. İyi ki ilerlerken o karacayı görüntüleyebildim. Şimdi hemen aracımızın sol tarafında ormanın içinde bulunuyorlar. O yüzden şöyle drone'la tepeden bir bakıyorum. Karacayı görebilir miyim, çekebilir miyim diye. Muhtemelen
çok yakınımızda bir yerde. Şu an drone'la mesela üstten bir şekilde gösteriyorum mekanı. Ben buradan küçük ekrandan göremiyor olabilirim ama mutlaka bunu siz ekrandan izlediğinizde dikkatli bakarsanız burada karacayı görme ihtimaliniz yüksek. Yalnız ne kadar güzel hayvanlar ya. O kadar büyülendim ki şu anda gerçekten hani o çok şanslıyızdır görürsek dedim ya. Gerçekten o şansı yakaladık. Devamını da diliyorum. Hadi gidelim. Yaşar Bey, sevdiğiniz yollar? Harika. En sevdiğim yollar. Çok iyi ilerliyoruz. Önümüzden de az önce bir karaca atladı ama çok yakın mesafeden atladı. Daha önce de ben böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Çok heyecanlandım. Şimdi ileride de atlayabileceğini söylediler. O yüzden merakla, pür dikkat yola bakarak ilerliyoruz. Orada ileride. Ah! Kurt! Kurt! Yok karaca. Geyikti. Geyik miydi? İnanılmaz bir şey ya. Burası neresi ya? Yavaş bir kanka. Burada. Burada bir yerde. Önümüzden nasıl atladı ya? Yavaş. Buradan çıktı. Biraz geriden çıkmıştı. Geçtik. Ben böyle bir şey görmedim. Yani artık Karabük'e mi taşınsak? Karaca, geyik. Ben de her an kayıttayım ki önümüze bir şey çıktığında kaçırırım. Aa gidiyor. Karaca gidiyor. Dur. Git ileri git. Diyor lan o karaca mıydı? Karaca. Biraz geri. Hayvanı görünce heyecanlandım. Orada mı kaçtın? Orada bakıyor. Orada gidiyor. Gitti gördüm çektim. Sağa doğru gitti. Aynen oradan geçebilir. Evet, her yolculuk bir şey öğretiyor gerçekten. Bunun her zaman doğru olduğuna inanırım. Karabük'te şehir merkezine inip Safranbolu'da o insanlarla sohbet ettiğimizde oradaki insanlar bile inanamamıştı. İlk başta hayvan görebileceğimize. Bulabilmek mesela, görebilmek mesela bunları yani. Bulacağız inşallah ya. İnşallah. Ya bu ormana çıkacak ama göremezsiniz. Biz görürüz de. Halbuki Sarıçiçek'in yoluna doğru çıktığımızda daha 5. dakikadan karşımıza karaca çıktı. 2 tane. Sonra başka bir karaca, sonra başka bir geyik derken yolculuğumuz başka bir şekle kavuştu. Bu beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Ben de hayal etmiyordum böyle olacağını ama manzaramızın bu güzelliğine ekstra bir güzellik katıldı diyebilirim. Karaca ve geyiklerle birlikte. Ama burada sadece onlar yaşamıyor. Buna hemfikiriz. Bu soğukta, bu karda, bu kışta otçul memelilerin olduğu yerde yırtıcılar da var. Kurtlar, ayılar gibi. İşte şimdi onların peşindeyiz. Az önce arkamızdan gelen Toyota battı. Lastikleri sıkıntı olduğu için. Kar da gitgide artmaya devam ediyor. Biz de Yaşar'la tabii ki de bu işleri çok sevdiğimiz için bir o kullanıyor, bir ben kullanıyorum. Şimdi yolumuza ciddi anlamda adrenalinle devam ediyoruz. Düşmeyelim de sağa sola. Yolda çekelim. Evet. Ciddi kar var aşağıda. Ciddi kar var. Yukarıda. Bu senenin en ciddi karındayız şu an. Bence de. Oh. Zaten aksiyon olmazsa olmaz Yaşar Bey. Ne diyorsunuz? Bizim işimiz bu. İşimiz bu. Hadi bakalım. Görüyorsunuz. Çek. Sağlam bir ağaca bağlayalım. Yalnız uçuyorduk. Arkadaşlar arabayı şöyle kaydırdık. Allah'tan kayaya falan çarpmadık. Son anda ağaçlar durdurdu. Güzel oluyor. Şu anda neredeyiz? Sarıçiçek Dağları'ndayız. Doğanay Bey'i misafir ediyoruz. Aksiyon dolu bir günümüz daha. Heyecanlı geçecek inşallah. Daha yolun başındayız. Öyle mi abi? Takipte kalın. Korkutma bizi. Az sonra 80 santim kar var. Oo. Dur gaz verme.
Vermiyor. Bir dakika. Lastikleri süper. Evet. Ta 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 ta. Maalesef önümüzde bir ağaç devrilmiş. Yol kapanmış. Evet arkadaşlar, yolculuğumuz biraz aksiyonlu geçti. Sağ olsunlar Yardof'tan abilerim de geldi. Beraber burada karlı bir yolculuk yaptık Yaşar Bey. Çok heyecanlıydı. Parkurun başında önümüzden Karaca 2 metre. Sadece 2 metreden atladı. Çok heyecanlandırdı bizi. Ama çok yüksek şu an kar Aynen. kalınlığı. Yukarıda da hayvanlar yok. Çünkü aşağıda hem kızılgeyik gördük hem Karaca gördük. Bir an önce aşağıya gitmeyi de istiyorum açıkçası. Buradan sonra da zaten bizim aracımızın... Evet, gitmez. Kısacası ne ilk ne de son günümüz Karabük'te. Daha yeni başladık. Başlar başlamaz ilk günden Karaca'yı, geyiği görüntülemeyi başardık. Tabii ki de serüvenimiz devam edecek. Gece yarısı börüyle iz takibi yapıp fotokapan kuracağız. Sonraki günlerde bunun kontrolünü de yapıp sizlerle paylaşacağız. Ama yükseklerdeyiz. Kar çok, hayvan yok. O yüzden yolumuza aşağılarda devam edeceğiz. Rakımı biraz düşürüp devam edelim. Hadi bakalım. Karabük'ün vahşi doğasında şu anda Eğriova Gölü'nün hemen kıyısındayız arkadaşlar. Buraya çadır kampımızı kurduk. Geceyi burada geçirirken karnımızı da doyurmamız lazım. Yaşar Bey ile beraber gerçekten uzun soluklu ve eğlenceli bir gün geçirdik Karabük'te. Vahşi doğanın ritmine de ayak uydurmayı unutmuyoruz. Şu anda kuzgunlar, etrafta uluyan kurtlar hem bizi hem börüyü tetiklendiriyor. Hava da soğuk. Ateşimizi yakalım. Çok güzel barbekümüz var. Benim de en sevdiğim zaten barbeküde, mangalda et yapmak. Karnımızı doyuralım. Sonra gece uzun iz takibi yapıp börüyle beraber ormanın derinliklerine girip fotokapan kuracağız. Hadi bakalım. Muazzam. Yani bana anlatsalar böyle bir yerde kamp yapacağımı inanmazdım ama Karabük'ün muhteşem doğası gerçekten harika. Harika olduğu kadar da soğuk. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz, ısınacağız. Börüyle biraz oyun oynayacağız. Buradan çekimlerimize devam edeceğiz. İnşallah çok güzel şeyler çekeceğiz. Börü şu an gördüğünüz gibi oynuyor. Kar kalınlığı çok yüksek olduğu için içine girebiliyor, üstünü temizleyebiliyor. Çok mutlu. Hatta bir gidiyormuş gibi yaptık. İmkanı yok, gelmiyor. Onu nasıl götüreceğiz onu da bilmiyoruz. Şu an bir çocuk gibi oynuyor orada. Bence çok şanslı ve mutlu bir köpek şu an. Evet, şimdi olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi barbekümüz. Şimdi bıçağımız çıktı arkadaşlar. Gerçekten karnımız çok acıktı. Birkaç et getirmiştik yanımızda. Bunları yapıp biraz da ısındıktan sonra çadırın içinde artık Börü, Yaşar Bey ve ben hep beraber Karabük'ün bu ormanlarının derinliklerine gidebileceğiz. Keltepe Dağı'nın eteklerine, Eğriova Gölü'nün çevresine, belki de daha aşağılara inerek yaban hayatı keşfedeceğiz. Ama ondan önce tabii ki de barbekümüzü yapmadan olmaz. 81 il Yaban Hayat Challenge serilerimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu serilerde olabildiğince o ile ait bütün önemli bölgelere gitmeye çalışıyoruz. Ve o bölgelerde de elimizden geldiğince yaban hayvanlarını görmeye, göstermeye çalışıyoruz. Bize Karabük'e geldiğimizde ilk söylenen yerlerden bir tanesi Sarıçiçek Yaylası'ydı. İkincisi Yenice Ormanları ve Eğriova Gölü oldu. Biz de tabii ki de ilk aşamada Sarıçiçek Yaylası'na gittik. Karacaları, geyikleri görüntüledik. Şimdi de buraya geldik. Bakalım burada ne gibi sürprizler bizi karşılayacak. Ekmeklerimizi de şurada şöyle ısıtalım ki bu kış gününde midemiz ısınsın. Oh. Yaşar Bey, önce hangisini tercih edersiniz? Pirzola, ciğer. Oo. Ondan sonra da böbrek rica ediyorum. Böbrek sizin en sevdiğiniz.
Sevdin mi Karabük'ü? Ha? Nasıl buralar? Karabük'ü sevdin mi? Aslan oğlum benim. Pişireyim mi kan? Pişirelim. Geliyorum. Oo. Telefon çalıyor. Hayret, çekiciye tuttu biliyor musun? Efendim? Aleykümselam. Abi şu anda Eğriova Gölü'nün o taraflardayım. Köy yakın mı buraya? Aradığımız hikaye. Peki koyunda bir şey var mı? Hadi ya. Aşağıda yakın bir köyde kurtlar koyuna saldırmış. Şimdi Kurtlar koyuna saldırmış aynen. gidelim. Geliyoruz. Yemeği yiyelim, halledelim bence. Börüyü götürmek mantıklı bilmiyorum ama götürelim. İz takip olur. Abi koyun orada mı, siz gördünüz mü? Tamam. Bana bir konum atar mısın? Telefon çok çekmiyor burada. Tamam. Çok geçmiş olsun. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Teşekkürler. Kesin gidelim. O kurtlar buradaysa bölüye de gelmesin. Evet. Karnınız doyacak. Bayağı iyi doyacak. Ama ben başka şeye heyecanlıyım şu an. Neyi? Aşağıdaki olaya. Belki Doğru. ayı da olabilir. Tam bana kesin info vermediler. Sence ayı mı kurt mu? Ben şu an kurt olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada kar kalınlığı çok yüksek. Muhtemelen ayılar yatmıştır. Ama belli olmaz. Tabii canım, belli olmaz. Daha önce çok sürprizlerle karşılaştık. Şurada ama bitiyor, gücü bitiyor. Ben böyle bir şey yemedim ya. Börü. Börü. Gel. Gel. Bayağı iyi. Gel oğlum. Ah. Gel. Et diyor ya, ekmeğe burun çeviriyor. Beyefendi. Çıktı karşımıza. Evet arkadaşlar, Karabük'te bir gece yarısı saat 12.
Evet, hava bayağı soğuk. karabükte. Ürpertici bir gece, soğuk bir gece ama bir o kadar da heyecan dolu bir gece olacak. Bu arada sesler geliyor etraftan. Her neyse arkadaşlar, şöyle bir durum oldu ve biz de hemen kayıt tuşuna bastık. Bildiğiniz üzere çadır kampımızı kurduk ve bu geceyi burada keşif yaparak geçirecektik. Sonrasında foto kapanlarımızı kurarak yolumuza devam edecektik. Fakat şöyle bir haber geldi. Tam çadır kampımızı kurduk, her şeyimizi yaptık, yemeğimizi yedik derken bir haber geldi. Arkadaşlar gündüz Ozan'ın da bize anlattığı bir hikaye vardı. Hikaye değil, gerçek bu arada. Kurtlar köpeklerine saldırmış. Köpek ölmüş. Köpeğin konumunu bize söyledi ama biz gitmedik. Evet, çünkü şimdi bize bir haber daha geldi. Arkadaşlar çok yakında, bizim çadır kampımızı kurduğumuz yere çok yakında bir köyün etrafında kurtlar koyunlara saldırmış ve bir tane koyunu götürmüşler. Biz de bu olayı çözmek için şu anda çadır kampımızı attık bir kenara, börüyü yanımıza aldık ve azıcık ileri gittik arabayla. Şimdi bu yolu takip edeceğiz. Bu yolun az ilerisinde olduğunu biliyoruz. Bir koyun leşinin var olduğunu söylediler. Buradan araba geçerken görmüşler. Biz de bakalım börüyle beraber bu kurtların, o koyunun izini sürüp foto kapanımızda da eğer bulursak konumlandırmayı düşünüyoruz. Aynen. Evet arkadaşlar, şimdi biz daha yürümeye başlamadan börü etrafta o kadar çok koku almaya başladı ki arabadan iner inmez etrafı taramaya, koklamaya ve iz takip etmeye başladı. Bakın börünün hemen yanı başındaki iz börüye ait değil. Başka bir hayvana ait. Muhtemelen bir kurda. Börü nereye gidiyorsun? Buraya gel. Hayır. Ben de ürküyorum şimdi, börü bizden habersiz sağa sola giderse diye. Tehlikeli anlar çünkü bunlar. Şu anda iz takibi yapıyoruz. Börüyle birlikte. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Dur bir dakika kanka. Bizi kontrol ediyor o da şu an. Geri dönelim, kendimizi garantiye alalım. Gelecek mi bizimle? Biz gidiyoruz. Şimdi çünkü burada bizim kontrolümüzün altında kalması çok önemli. Buraya gel. Çok koku alıyor arkadaşlar. İnanılmaz. Çünkü burada bayağı kurt var muhtemelen. Buraya gel. Hayır, buraya gel. Yürü. Çok koku alıyor, çok. Ama gelecek, bizsiz gidemez. Biz ne kadar onu seviyorsak o da bize o kadar bağlı. Gel oğlum. Bu ses ne? Aşağı doğru bir şey gitti. Arkadaşlar şu an böyle bir iz buldu, ardından ses duydu. Bakın şu izi size göstermek istiyorum. Bir kurda ait ve bu izin peşinden gitmek istiyor. Fakat biz sabit duruyoruz şu anda. Yani kontrolümüz altında olmasını istiyoruz. Çünkü kontrolden çıkınca börü bizi terk edebilir diye korkuyoruz. Bu yolu izliyoruz beraber ama ben ürpermeye başladım. İzleyenlere de burada seslenmek istiyorum arkadaşlar. Bir iz var evet ama bu izin sonunda kaç tane aynı ize sahip birey var bilmiyoruz. Kurt sürüsü olabilir. Börü bile çekiniyor şu anda gitmeye. Oğlum mikrofonu düşürdüm. Tamam. Alfası ben olduğum için, biz olduğumuz için yani ilerlemiyor. Yani bizim adım atmamızı bekliyor, ilerlememizi bekliyor. Ciddi anlamda koku gelmeye başladı burnuma. Börünün kokusu diyeceğim ama börü tertemiz. Karlar üstünde gezdi. İşte bu izin bizi nereye götürdüğünü bilmek, düşünmek ve onun hikayesini zaten duymuş olmak beni heyecanlandırıyor. Ne var oğlum ileride? Ne göreceğiz?
He? Aslanım benim. Hadi gidelim. O kadar çok koku alıyor ki börü. Bakın bu kayaların kenarlarını koklamasının bir sebebi var. Burada muhtemelen kurt dışında vaşaklar da yaşıyor ve vaşaklar, daha doğrusu kedigiller bu kayaların diplerinden ilerlemeyi severler. Börü de onların kokusunu almış olabilir. Ha? Ne buldu orada? Arkadaşlar böyle bir şey buldu şu an. Oğlum ne var orada? Dur. Bir saniye, bir dakika. Kamerayı ayarlamam lazım. Arkadaşlar şu an börü inanılmaz. Oğlum ama Savaş çıkmış. araba falan da, ama araba izi vardı. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bir sanırım bağırsağa gitmişti. Evet. Bak börü kokuyu aldı. Börü kan kokusu aldı. Bir saniye, çekmem lazım bunları. Börünün ilgisini çekti. Parça var orada değil mi? Evet. Burada bağırsağa yemişler sanırım. Aa, şuraya tutsana işte bir sol tarafa. Oo. Abi kuzu sen gördün mü yolu? Oo, her şey çıkmış. Oo. İnanılmaz, böyle bir şey yok. Arkadaşlar börü kokuyu aldı ve koyunu buldu gerçekten. Yani inanılmaz bir şekilde şu anda Karabüğün vahşi doğasında bir koyun telef olmuş durumda. Artık etraftaki kurtlar mı halletti? Tam bilmiyoruz. Gelen ihbarlar kurtlar yönünde. Ve şu anda börünün onu çekmek istediğini çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Börü bunu bu şekilde çekiyorsa vahşi doğadaki bir kurt bunu nasıl çeker? Bunu nasıl avlamıştır? Sizler çok daha iyi tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama ben bir önceden incelemelerde bulunacağım biraz sonra. Vallahi çok ürpertici. Bence kurtlar buradaymış. Zaten her yer kurt ayak izi. Kuzu artık telef olmuş. Bütün bağırsaklarının içini dışarıya çıkartmışlar, sürüklemişler. Yarısını da yemişler. Börü de yiyor. Hem ürperiyorum hem üşüyorum. Ama çok güzel bir yerdeyiz. İlk defa ilk defa da böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Gelen habere göre buraya yönlendik ve buraya yönlenir yönlenmez börünün kokuyu alıp iz takip etmesiyle beraber çok da geç kalmadan koyun leşini, yani telef olmuş koyuna ulaştık. Şu anda börü bununla besleniyor. Yani etrafımızda kurtlar olabilir. O yüzden çok, yani ben de tedirginim işin açığı. Daha önce hiç bu kadar tedirgin olmamıştım. Çünkü yanımda bir evladım var şu anda. Buraya bir foto kapan yerleştireceğiz. Ve bu foto kapanla bu koyunu telif eden kurtların kendilerini görmek istiyorum. Adapte de olamıyorum videoya çünkü börü o kadar odaklı bir şekilde koyunla beslenmeye çalışıyor ki gerçekten onun içgüdüleri burada ortaya çıkıyor diyebilirim. Şöyle gösterebiliriz. Oğlum ne yapıyorsun? Ormanda, dağ köylerinin yakınlarında birçok kez böyle telef olmuş hayvanlarla karşılaşabilirsiniz. İhbarlar gelir, gidersiniz. Ama bunu hangi hayvanın yaptığını tahmin edemeyebilirsiniz. Ya da bunu hayvan mı yaptı, yoksa çeşitli hastalıklardan dolayı telef mi oldu, bunu da tahmin edemeyebilirsiniz. Ama telef olan hayvanı şöyle incelediğinizde, bir de bu olay yeni olmuşsa, Fossa paralumbalis ismini verdiğimiz açlık çukuru var. İneklerde daha belirgin, sığırlarda. Eğer o kısımdan saldırıya uğramışsa, o kısımdan açıklık varsa bunu bir yırtıcı yapmıştır. Şimdi burada baktığımda tam o kısımdan bunun bütün iç organlarının alındığını gördüm. Bakın bağırsaklara dokunmamış bile ama içerideki ciğer, yürek, böbrek gibi hayvanın iç organlarını yemişler. Bunlarla beslenmişler. Hayvanın normalde bir parçasını bile bırakmamaları gerekiyor doğadaki kurtların. Çünkü onlar sürü olarak gelip tamamıyla beslenmeden burayı terk etmezler. Biz de bu olayın aslını öğrenmek için buraya bir foto kapan bırakacağız ve sonra
yaşananları hep birlikte göreceğiz. Bakalım neler olacak. Karabüğün vahşi doğasında beklenmedik hikayelerle yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi foto kapanı bu ağaca yerleştiriyorum. Ve foto kapanı yerleştirdikten 1-2 gün sonra Karabüğün vahşi doğasında gerçekten hangi hayvanlar var ve bu olayı gerçekleştiren kurtlar hangileri hep beraber göreceğiz. Şu anda kamerayı kapatmak durumundayım. Çünkü hem börü durmuyor, hem sis bastırdı, hem de etrafımızda gerçek anlamda kurtlar olabilir. Hadi bakalım. Evet, bir hafta sonra yine yeniden Karabük'teyiz. Yaşar Bey, foto kapanının hemen yanındayız. Evet. Sizce ne çıktı? Neler oldu burada? Hangi hayvanları göreceğiz? Yani bence burada bir şeyler olmuş, o kesin. Ama tam emin değilim. Şimdi kapanın görüntülerine göre kesin bir şey söyleyebileceğim ama burada bir şeyler olmuş. Bu arada arkadaşlar, etrafımızda yırtıcı kuşlar uçmaya devam ediyor. Bir tarafımızda kartallar. Yani inanılmaz bir manzaraya şahitlik ediyoruz şu anda. Ama bizi daha çok heyecanlandıran ve meraklandıran şey foto kapanında nelerin olduğu. Bu arada biz buraya geldik. Bir foto kapanımız varken ikinci foto kapanı da yerleştirdik ki daha güzel görüntüler alabilelim diye. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Her şey sürpriz. Ben çok heyecanlıyım. Yaşar Bey'in de heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Ben de heyecanlıyım. Ama şüphelerim de var. Bir bakalım şuna. Bir an önce bir bakalım. Hadi bakalım. Evet, Karabüğün yaban hayatında karacaları, geyikleri, domuzları, tavşanları gördükten sonra foto kapanda da gece yarısı izini takip ettiğimiz o kurtları görebilmeyi umut ederek şimdi laptopa kartı taktım. Gerçekten çok heyecanlı anlar bu anlar. Benim en meraklı olduğum, heyecanlı olduğum dakikalar diyebilirim sizlere. Bayağı da görüntü var ama bu görüntülerin sebepleri neler? Şimdi hep beraber göreceğiz. En alttan başlayacağım ki en son burada ne olduğunu görebileyim. Biz varız. Bizden önce burada ne vardı? Benim için önemli olan o. Evet, köpekler var. Köpekler gelmiş. Gece yarısı köpekler var. Köpekler. Hiç istediğim görüntüler değil aslında bunlar. Oo, arkadaşlar. İşte az önce tepemizde uçan o kartallar koyunun da başına inmişler ve koyunla besleniyorlar. Yani inanılmaz bir görüntü gerçekten. Bu kaya kartalları dünya çapında da hani o koyunu götüren kartallar olarak isimlendirilen kartallar. Ülkemizde Anadolu'da kendi insanımıza sürekli işte koyunları götüren o kartallar diye bahsederler. İşte o bahsettikleri kartallar aslında bunlar. Bir koyunu alıp götürecek kadar güce sahip hayvanlar. Yani bir kurt kadar değerli benim için, benim gözümde. Bir kurt kadar yırtıcı, bir kurt kadar asil. Kuzgunlar var. Kuzgunlar zaten leşin burada olduğunu ifade eden hayvanlar. Yani sanmayın ki kurtlar bu leşi koku yoluyla buluyor. Evet, kokunun etkisi vardır ama esas faktör, esas önemli olan şey kuzgunların burada uçuyor olması ve etraftaki yaban hayvanlarının bunu fark edip buraya gelmesi. Evet, buradaki foto kapağındaki görüntüde sadece kartalı, kuzgunları ve köpekleri gördük. Ama yolu gören diğer foto kapağımızda belki buraya gelmekten çekinen diğer yaban hayvanlarını görebiliriz. Çünkü yola bakan foto kapanlar daha uzun alanı gördüğü için, daha uzak mesafeyi gördüğü için karşıdan gelen hayvan varsa onları bize gösterebilir. İkinci foto kapanımızı da açtık şu anda. Bakalım neler var. Kuzgunlar var. Yine her zaman gibi leşi ilk defa, yani ilk bulan, leşe ilk gelen kuzgunlar. Ama bu koyunu bu hale getiren kurtların buraya gelmeme sebebini merak ediyorum. Bir iki tahminim var ama bu tahminlerim ne kadar doğru bilmiyorum. Şimdi börüyle buraya geldiğimizde sizler de bilirsiniz ki, gördünüz ki börü buraya sürtündü. Börü leşin üstünde tepelendi ve kokusunu bıraktı. Börü buraya kokusunu bıraktığı için diğer kurtlar börüden çekinip buraya gelmek istememiş olabilirler. Ya da köpeklerden dolayı rahatsız olup yine gelmemiş olabilirler. Neyse, bakıyorum görüntülere.
Ya bu kartal mükemmel çıkmış. Yani böyle bir görüntü yok. Şu asalet inanılmaz. Yani sizler Karabük'te böylesine güzel bir yırtıcının olduğunu biliyor muydunuz? Gökyüzünde görmek başka ama yakından görmek gerçekten başka. Gökyüzünde onu sadece silüetini görürsünüz ama detaylarını yakından çektiğimiz bu görüntüde hissedebilirsiniz. Evet arkadaşlar, kısacası Karabük inanılmaz bir yerdi. Karabük'teki değerli insanlara çok teşekkür ediyoruz. Yaşar Bey'e size de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ne demek efendim? Bu videoda her zaman olduğu gibi yanımızdaydınız. Ve burada karaca, geyik ve diğer hayvanları görmek. En önemlisi de bu yolculukta Karabük'ün şehir merkezinden tutun doğasına, doğasından tutun hayvanlarına, hayvanlarından tutun insanların güzelliğine kadar her şeye tanık olduk. Önemli olan ne kadar çok hayvan görüntüleyebildiğimiz değil, ne kadar çok insan kazanabildiğimiz, ne kadar çok bu memleketi insanlara duyurabildiğimiz ve bu proje kapsamında da 81 ilde aynı şekilde devam edeceğiz. Ve bu çalışmalarda da sizlerin desteğiyle ilerlemeyi planlıyoruz. İnşallah. Ben de herkese çok teşekkür ederim. Bu güzel serüvende bize eşlik ettiğiniz için. Buradan Karabük Yardop Offroad Kulübü'deki teşekkür ederim. saygıdeğer abilerime de selamlar olsun. Çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadılar. Herkes kendine iyi baksın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bu videoda bize eşlik eden herkese, izleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani ne kadar teşekkür etsek az, onu da biliyorum ama 81 il Yaban Hayat Challenge'ın önümüzdeki bölümünde hangi ilde olacağımızı lütfen yorumlarda belirtin. Biz de ona göre planlarımızı yapalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.